Birlikte hem gazeteci hem de kendisi önemli bir dış politika analisti. Şimdi Bekir Bey, Serdar anlattı oradaki durumu. Harita önünde biraz konuşalım isteriz. Evet. Bölgeye hakim birisiniz. Şimdi bu noktada Tel Rifat diye biz altını çiziyoruz. Evet. Bu bölgenin ele geçirilmesi ne anlama geliyor? Muhaliflerin yaptığı bu topyekün saldırı sonrası neler göreceğiz? Buyurun harita üstünde anlatabilirsiniz. Tabii demografik yapı da önemli. Evet. Onu da sizden dinlemek istiyorum. Çünkü burada Şiiler, Sünniler, Araplar, aynen, Türkler, Kürtler var. Birçok demografik dağılım var. Burada Tel Rifat'taki özellikle demokratik dağılım nedir? Muhalifler kimler? Ya farklı grupların bir araya geldiğini görüyoruz ama kim bunlar? Nasıl bir ilerleme var? Rejim nasıl bir karşılık verecek? Şimdi efendim önce Rifat'la ilgili biraz şey verelim. Yani Tel Rifat'ın konumu o kadar önemli, stratejik bir konumda ki bir daireyi düşünün, tam orta noktası Tel Rifat. Yani Elbap, Halep merkeze, Afrin, Azaz, İdlib'e kadar gidebileceğiniz bir merkez. Bundan dolayı ki başta Rusya, ondan sonra da PYD buradan vazgeçmek istemiyor. Hala bildiğiniz gibi 2 gün önce bizim milli ordu, Türkiye'nin de destek verdiği Suriye'nin milli ordusu, yani rejim karşıtları olan orduyu oraya girmek istedi. Ama Rus uçakları maalesef hem ağır bir bombardıman hem de bir 15-20'ye yakın şehit, birçok da yaralı var. Bundan dolayı biraz geri adım attı milli ordu. Bugün bir görüşme yapıldı. Bizim Dışişleri Bakanı Hakan Bey'den Rusya'nın Dışişleri Bakanı. Tabii ki Estana ve diğer anlaşmalarla ilgili söyleniyor ama asıl konu benim tahminim ve bildiğim kadarıyla Tel Rifat. Neden? Çünkü demin söylediğim gibi en önemli noktalardan birisi mutlaka ve mutlaka bizim kontrolümüzde olması lazım. Yani Türkiye'nin kontrolünde olması lazım. Çünkü oradan sağa sola gitmelerini, yani Halep'e dalmaları mümkün PYD'nin veya Elbaba veya Azaz'a veya Afrin'e, zaten şimdiye kadar olaylar oradan kaynaklanıyor ve sağa sola dağılıyorlar. Tel Rifat'ın nüfusunun %100'ü Arap kökenli ve Sünni mezhebine bağlı. Bazı iddialar bazı yerlerde çıkıyor. Efendim bunlar Şii mezhebidir. Kesinlikle yanlış. Hocam evet, bu söylediğiniz önemli. Ben araya gireyim, öyle buyurun, devam edin. Neden önemli Şii ya da Sünni olmaları? Çünkü bölgede Şii ve Sünni olarak, Arap ve Kürt ve Türk olarak bir ayrışma var. Maalesef. O yüzden bu tespit önemli, daha iyi anlayabilmemiz adına. Evet. Anlatırken hocam biraz daha kameraya dönerek tabii anlatırsanız, haritada gösterip daha çok seviniriz. Evet. Ben dinliyorum sizi. Dolayısıyla bunun tam doğusunda, yani Tel Rifat'ın doğusunda Nübbül Zehra diye 2 tane bölge var. Belde diyelim. Bunlar büyük beldeler. Tel Rifat'ın doğusunda yaklaşık bu bölgelerde. Bu bölgenin biraz şeye doğru, şu İdlib'e, Elbaba doğru değil, Halep'e doğru. Halep'e doğru. Bunların ikisi de evet burada, bunların da %95'i Şii kökenine mensuptur. Ve şu ana kadar henüz daha teslim aldı burayı tabii. Şimdi son gelen haberlere göre nasıl diyelim, İran milisleriyle Hizbullah'ın milisleri burada hakimdi. Direkt bunlar Kased'im, yani PYD'yi davet ettiler ve onlara teslim ettiler bu 2 beldeyi. 2 belde, yani evet, şu bölgede Zehra dediğimiz 2 beldeyi teslim ettiler. İsteyerek teslim ettiler. Zaten şöyle bir açık bir açıklama yapalım. Çok çok önemli. Nedir bu da? Efendim Halep'in şöyle diyelim, Tel Rifat'tan aşağı doğru doğu ve kuzey, ta aşağıya kadar, sınıra kadar bütün bu bölge. Başta Halep Uluslararası Hava Alanı. İkincisi, daha önce İsrail'in 3-4 gün önce bombaladığı bir dağ var. Yani savunma sanayinin en yoğun olduğu yer. İran'la Suriye'nin arasında anlaşma gereği İranlıların bulunduğu ve orada savunma sanayi ürünlerinin üretildiği bir yer. Daha Hafız Esed döneminden kalan bir yer. Yani İran'la Hafız Esed aslında anlaşmıştır. Beşşar Esed İran değil. Herkes Beşşar'la İran anlaştı diyorlar. Ama bu anlaşmalar babadan kalma. Yani ta 2000
den önce diyelim biz. 2000'den çok önce. Aynen, çok önce. Önemli bir nokta daha, bütün bu bölgeyi Suriye rejimi askerleri, İran milisleri ve Hizbullah'ın milisleri, Evet. PYD'nin milisleri hepsi tek çatı altında şu anda buraya birleştiler. Kime karşı? HTŞ. Kime karşı? Milli Ordu'ya. Şimdi HTŞ ile Milli Ordu ile HTŞ'nin Türkiye'nin de destek verdiği Milli Ordu dediğimiz, onlar yaklaşık olarak bir toplam 16 fraksiyon, HTŞ dahil. Dolayısıyla bunlar şu anda iddiaya göre bir kısmına evet Türkiye destek veriyor ama kendileri veya başka haberlerde Türkiye'nin desteğinde diyorlar. Henüz daha Türkiye bu desteği resmen açıklamadı, yani hepsine bir destek verip vermediği daha belirsiz. Ama şöyle bir şey de var maalesef. Türkiye'nin açıkladığı güvenli bölgelerde istikrarın sağlanması için Aynen. destek veriliyor, danışmanlık veriliyor. Aslında Aynen. söylem bu. Evet. Biraz önce söylediniz ki PYD, PKK ile birlikte ortak olarak Suriye rejimi hareket ediyor dediniz. Evet. Noktaları bıraktığını açıklamışlardı zaten ama Kendileri çekildik diyor ama beraber hareket etmek başka bir şey değil mi? Sizin ifade ettiğiniz. tabii ki başka bir şey. Yani bir nevi burada şimdi ileriye dönük bir çatışmaya yol açacak. Nasıl? Çünkü aşağı indiğimiz zaman, yani güneye doğru gerçi PYD oralara kadar gelmiş. 3-4 tane belde var. Nedir bunlar? Efendim Eşrefiye, ne var? Neccar, ne var? Şeyh Mahsud. Bir de Hüllok var. Üst Hüllok var, bir de alt Hüllok var. Çok önemli. Neden burayı Halep etrafında mı? Halep'in içinde efendim, İç merkeze kısmında. yakın. Bu semtlerin hepsini şu anda Suriye ordusu bırakmış veya PYD'yi davet etmiş ve onlara orayı teslim etmiş. Yani şu anda ortak hareket ediyorlar. PYD, Suriye'nin rejim ordusu, efendim Hizbullah'ın milisleri ve İran'ın milisleri hep birlikte ortak hareket ediyorlar. Doğu Halep ve Kuzey Halep. Şimdi HTŞ ve Milli Ordu nerede? Evet. Efendim kuzeyin, daha doğrusu batı ve güney diyelim biz buna daha fazla. Bakın. Hangi bölgenin batı ve güney? Halep'in efendim, yani Halep'in şu batısı tarafı, ve güneyi. şu tarafı ve bu taraftalar. İdlib arasında M5'liye İşte bahsetmiş M5'i ve karayolunun M4'ü kontrolü. kontrol ediyorlar. Evet. Şimdi bu çok önemli ama aynı zamanda unutmamamız gereken bir nokta ki uluslararası havaalanı da onların elinde ve burada PYD'nin elinde. Daha da önemlisi, burada birkaç sanayi bölgesi vardır. Özellikle silah sanayide bunları hepsini PYD'ye devir etti. Suriye rejimi. Suriye rejimi diyelim, evet. Suriye rejimi veya Suriye'nin resmi ordusu oradan çekildi ve onların anlaşma gereği onların aynı şemsiye altında birleştirer sözde. Peki bu ne anlama geliyor? Buradaki Halep etrafında, havaalanı etrafındaki sanayi bölgesi denilen silahların üretildiği noktayı PYD'ye vermek direkt olarak bir destek değil mi? Burada terör, Türkiye'nin bahsettiği terör grubunun PKK uzantısı, hatta PKK diyebileceğimiz PYD'nin bu noktada silah üretimine sahip olması ne anlama geliyor? Niye buna izin verdi Suriye rejimi? Şimdi efendim aslında burada karışıklığa meydan vermek için, yani bir iç çatışma olması ihtimali yoğun demiştim ve şu anda ona doğru gidecek mecburen. Tabii ki temennimiz, eğer HTŞ daha önce Amerika'nın baskısıyla... Muhalifler diyebiliriz hepsine. Evet, ama HTŞ'nin daha önce Amerika'nın baskısıyla PYD ile birleştirme söz konusuydu. Umarım ki burası Kobani'ye benzemez. Yani daha önce DAEŞ'in yaptığını Halep'te de yapmazlar. Niye? Çünkü oraya doğru adım adım oraya gidiyoruz. Neden diyeceksiniz? Şimdi efendim bakın, İran milisleri, Hizbullah milisleri, Suriye'nin milisleri veya ordusu ve PYD'nin milisleri hepsi bir arada ve karşılarında HTŞ ve Milli Ordu, Türkiye'nin destek verdiği muhalifler. Bunlarla o zaman şimdi Halep'in asıl içine girdikleri anda bir defa karşı karşıya gelecekler. Şimdi bu karşı karşıya gelme, eğer HTŞ deyip Halep'i bırakıp da Kobani'de olduğu gibi, yani DAEŞ yaptığı gibi size bırakıyoruz deyip çıkarlarsa, işte o zaman Halep tamamen maalesef PYD'nin eline düşmüş olur. Tamamen. Yani burada muhaliflerin Halep'i almak yerine Halep'i tamam PYD'ye bırakıyoruz deyip
geri çekilme ihtimali Kobani'de olduğu gibi görüyor musunuz? Evet, ben öyle bir şey... Hayır, muhalifler demek yanlış. Muhaliflerden birkaç fraksiyon yapabilir bunu. Hepsi yapamaz. Çünkü daha önce Halep'te de yaptılar bunu. Halep'in ilk yani teslim edilişi bu şekilde olmuştu maalesef. Yani senaryo tekrar ortaya çıkar. Ama bu defa daha önce rejime teslim etmişlerdi. Bu defa PYD'ye teslim ediyorlar. Aradaki fark bu olacak. Eğer bu olursa en zararlı çıkan ülkelerin başında Türkiye. Şu anda Türkiye çünkü terörü orada bitirmeye çalışıyor. Aynen. Terör demek PKK ve uzantıları, SDG, PYD. hayır, burada teröre yeni bir genişleme alanı yaratmış olacaklar. Özellikle Rusya şu anda eğer gerçekten Rafat'a bugün şu saatlerde bizi engellemeye daha devam ediyorsa demek ki Rusya, Amerika, İran ve rejim anlaşmış durumda. Bu kesin. Yoksa Sizin yorumunuz bu şekilde. kesin ve bu ileriye doğru bir yani bizim için bir çok kötü bir senaryo olacağını düşünüyorum. Uzmanlar, birçok analist şunu söylüyor ki Amerika Birleşik Devletleri yaptığı açıklamaya göre biz PYD'ye destek veriyoruz diyor. Silah ve maddi destek milyon dolarları 200 milyon dolardan yanlış hatırlamıyorsam Aynen. hafızam beni yanıltmıyorsa 200 milyon dolardan fazla destek verdiğini PYD'ye açıklamıştı. PYD zaten PKK demek, SDG de Aynen. keza aynı Aynen. şekilde. Evet. O zaman buradaki terör grubunun büyümesini sizin söylediğiniz hem rejim hem Rusya hem İran hepsi bunu destekliyor mu? Çıkarları ne? Tabii ki hepsi destekliyor. Niye destekliyor? Çünkü şöyle bir açıklama var. Bakın bugün rejimin adına bir açıklama var. Ne diyor? Biz buraları bırakıyoruz geri dönmek şartıyla. Yani biz alan açıp ama alan açmadı aslında. Alan açtım çekildim diyor. Yalan. Çekilme yok. Kendi askerlerini ve kendi mühimmatlarını kime veriyor? PYD'ye veriyor. O zaman çekilme diye bir şey yok. Belli yerlerde daha güçlü hale gelmek için birleşiyor. Kimlerle birleşiyor? Açıklama şu, açıklamayı hatırlatayım. Buyurun. Sizin söylediklerinizi. Suriye ordusundan yapılan açıklamada ordu şunu söyledi. Halep'teki birliklerin geçici olarak çekildiğini Evet. ancak bunun teröristlere karşı saldırı hazırlığı amaçlı olduğunu kaydetti. Suriye rejim güçleri Halep Uluslararası Havalimanı dahil bazı stratejik yerleri PKK-YPG'ye bırakıp çekildiğini belirtti. Evet. Önemli bu açıklama ama şunu da dipnot çekmişlerdi. Sizin bahsettiğiniz Halep'in yaklaşık bu noktasında kalan havaalanı Suriyeli yetkililer şunu da söylediler. Halep Uluslararası Havalimanı'nın kapatıldığını, havalimanında tüm uçuşların durdurulduğu da açıklandı. Dipnot olarak bu da söylendi. Tamam işte oraya Direkt teslim etti zaten söylediğinizi şu anda saldırı. resmi açıklaması bu yönde. Yani saldırı olma ihtimalinden dolayıdır oraya. Çünkü PYD'ye devrettiler ama diğer gruplar saldırabileceğini. Çünkü mesafe yakın, uzak değil. Ama ayrıca Halep'in içinde bir havaalanı daha var. Batı tarafında Koris diye, orası da şu anda HTŞ'nin elinde. Yani Milli Ordu ile HTŞ ortak hareket ettikleri Muhaliflerin. yerde. Muhaliflerin elinde diyelim. Evet. Şimdi- Ama orası askeri havaalanı. Diğeri uluslararası, aynı zamanda Sivil. sivil ve askeri. İki bölümden oluşuyor. Zaten yaşanan duruma baktığımızda hemen Evet. hemen birçok nokta artık askeri oluyor. Muhaliflerin Evet, de elinde evet. olsa, rejimin de elinde olsa, terör gruplarının da ne yazık ki elinde olsa sözde askeri oluyor. Tabii bu noktaya baktığımızda sizin çizdiğiniz resmi kısaca özetleyeyim izleyicilerimize Buyurun. tekrar. Halep noktasında bir çatışma ve ele geçirme söz konusu. Batı ve güneyinde muhalifler var. Doğu Kuzey- ve yine Kuzeyle- güneydoğusunda ve kuzeyinde de Evet. diğer Suriye rejiminin elinde olduğu ama desteklediği PYD, YPG, PYD grupları var, PKK grupları, teröristler var. Bunların çatışma noktası Halep olacak diyorsunuz. Merkez değil. Merkez şu anda şeyin elinde. Evet yok. Halep içerisinde bir noktada Evet. çatışacaklar Mesela bir diyorsunuz. örnek vereyim. Hüllok diye bir semt var. Evet. Hüllok dediğiniz zaman iki Hüllok, Evet. üst Hüllok bir de alt Hüllok diye geçer. Evet, alt kısa bir süremiz kaldı. Bir toparlama Tabii, cümlesi alt Hüllok alırsam. Türkmenlerin bol olduğu bir yer, Evet. çoğunlukta olduğu bir yer. Üst Hüllok'ta Kürt vatandaşların olduğu bir yer. Şimdi ilk çatışmanın şeyi orada başlayacak. Ortalama bu Çünkü- noktada Hüllok'ta olacak. Aynen. Dolayısıyla başlangıç yani bir iç çatışmanın maalesef başlama noktası orası olabilir. Neden? Çünkü Türkmenler
milli orduyu destekliyor. Muhalifleri. Üst hüllokta PYD ve rejimi destekliyorlar uzun zamandan beri. Bu demek ki çatışmanın yavaş yavaş oraya geleceğini ilk göstergesidir diyebiliriz. Bu önemli söylediğinizi... Umarız yalnız bütün bu söylediklerimiz tersi olur. Çünkü neden? Gerçekten Suriye halkı bir şey istiyor. Bir barış istiyor. Suriye halkı bu rejimden kurtulmak istiyor. Özellikle Esed rejiminden, hatta ve hatta PYD, PKK'dan da kurtulmak istiyor. Özellikle işte bildiğiniz gibi Deir ez-Zor, Rakka tarafında PYD ve PKK orada insanları zorla mallarını alıyor, zorla askere götürüyor, zorla onlara işkence yapılıyor. Bunların hemen hemen hepsi PKK'yı, PYD'yi de süpürmek istiyor. İran milislerini de başta Halep halkı zaten istemiyor. Tabii ki Hatta açıklama var, İran'a bunun karşı arkasında Amerika ve İsrail olduğu söyleniyor. Olma ihtimali büyük, büyük. Hala evet diyorum ama maalesef üzülerek söylüyorum, İran milisleri ve Hizbullah milisleri burayı terk ederken aslında bizler için ve Suriye halkı için daha tehlikeli, daha kötü, daha yani kan emici bir gruba teslim ediliyor ve yine uluslararası destek alan PYD, PKK. Bize umarım ki bu dediklerimizin hiçbirisi olmaz ve Suriye'de, Türkiye'de barış içinde iyi bir gelecek için hep birlikte yaşarız. Teşekkür ederim. Bekir Bey çok teşekkür ediyoruz. Analizleriniz için bölgeyi daha iyi anlayabilmemiz adına hem süreci hem de oradaki demografik yapıyı bize aktardı. Bekir Bey çok teşekkürler. Rica ederim efendim. Devam edelim, tabii önemli bilgiler de var, gelişmeler de var. Suriye'de